Herkese merhaba. Ben Şenol. Bu video ile sizlere el ve yüz emojileri nasıl yapıldığını anlatacağım. Peki bu emojiler ne işe yarar ve nerelerde kullanılabilir? Bunları tıpkı trafik ışıklarında olduğu gibi verilerdeki değişkenlikleri görsel açıdan görmek için kullanabilirsiniz. Yani sunum veya raporlarınızda bir verinin sonuçlarına dikkat çekmek için bu tarz bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için yine formüllere gidiyorum ve şimdi hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki değerler değiştikçe görsel açıdan değerlerimiz de değişmekte. Buradaki değerler ve renkler şuradaki parametrelere göre değişmekte. Evet, şimdi sıfırdan böyle bir çalışmayı yapalım. Bunun için şuradaki alanı alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuradaki de başlığı alıyorum. Ve şuradaki verileri alıyorum. Şimdi el ve yüz emojilerini yapacağımız alanları belirleyelim. Bunun için şu alana geliyorum. Ve şöyle bir kutu birleştir ve ortala diyorum. Bunları şu alanlara kopyalıyorum. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şimdi escape deyip şurayı normale çevireyim. Şimdi artık el ve yüz emojilerimizi yapabiliriz. Bunun için formülleri kullanacağız. Shift eşittir diyorum. Eğer şu B2 küçük 50 yüzdesi noktalı virgül ise çift tırnak D diyorum. Çift tırnak kapatıyorum. Noktalı virgül yine bir eğer kullanacağım. Ve V formülünü kullanacağım burada. Yine B2 büyük eşit %50 noktalı virgül yine B2 diyorum. Küçük %70 ise çift tırnak A noktalı virgül çift tırnak C parantezi kapatıyorum. Bunu ortalıyorum. Sonra büyüklüğünü belirleyeceğiz. Şimdi bunları kopyalayıp şu alana önce şuradan başlayalım. Burada montaj olduğu için montajı yapmıştık. Şimdi boyahaneyi alacağız. Boyahane içinde şunları tutturup şu alana çekmem yeterli. Enter. Şunu alıyorum bu tarafa. Formül çubuğuna tıklıyorum. Şunları alıp enjeksiyonun karşısına getiriyorum. Enter diyorum. Şimdi yüz emojileri yapalım. Shift eşittir. Eğer diyorum. B2 küçük %50 noktalı virgül çift tırnak L diyorum. Noktalı virgül bir eğer daha B2 V diyorum tekrardan. V diyorum. B2 tekrar büyük eşit B2 pardon %50 noktalı virgül B2 küçük %70 parantezi kapat noktalı virgül çift tırnak K diyorum noktalı virgül çift tırnak J enter. Şunu da ortalıyorum. Büyüklüğünü daha sonra ayarlayacağız. Şimdi bunu alıp buraya yapıştırıyorum. Şunu tıklıyorum. Yine aynı şekilde boyahanenin karşısına şunları getiriyorum. Enter.
Bunu da enjeksiyonun karşısına getiriyorum. Şimdi şurayı formüllerle dolduralım. Bunun için de her zaman kullandığımız gibi rastgele arada diyorum. 1 en küçük değer noktalı virgül 100 diyorum. Parantezi kapatıyorum. Bölü 100 diyorum. Enter. Şurayı yüzde yapıyorum. Aşağı doğru çektiriyorum. Evet, değerler değişmeye başladı gördüğünüz gibi. Bir deneyelim bakalım. Evet, değerler değişiyor. Peki niye bizim el ve yüz emojilerimiz çıkmadı? Şuradaki gibi el ve yüz emojilerini göremiyoruz. Şimdi öncelikle şunları %150 yapalım. Büyütelim. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Evet, niye el ve yüz emojileri çıkmadı ve renkler neden yok? Önce renkleri ayarlarım, sonra onları da yaparız. Renkleri ayarlayabilmek için koşullu biçimlendirmeden faydalanacağız. Bunun için giriş, koşullu biçimlendirme, yeni kural diyorum ve şunu seçiyorum. Şimdi burada formül uygulayacağız. Bunun için öncelikle shift eşittir diyorum. B2 büyük eşit 170 ise biçimlendirmeye geliyorum. Dolguyu yeşil yapıyorum. Tamam diyorum. Tekrar koşullu biçimlendirme, yeni kural diyorum. Shift eşittir V diyorum. Parantez açıyorum. Yine B2 büyük eşit %50 noktalı virgül B2 küçük %70 parantezi kapatıyorum. Biçimlendirmeye geliyorum ve sarı diyorum. Tamam diyorum. Tekrar koşullu biçimlendirme, yeni kural diyorum. Shift eşittir B2 küçük %50 ve biçimlendirmeyi kırmızı yapıyorum. Tamam diyorum. Şimdi bir bakalım uygulamasına. Evet. Her renk çalışıyor. Bunu şuradan biçim boyayıcısından bunu seçiyorum. Bunu ve bunu seçiyorum. Şimdi tekrardan deneyelim. Tabii ki olmadı çünkü B2'ye göre çalışıyor. Bu yüzden şunu geliyorum. Koşullu biçimlendirmeden kuralları yönet. Şunları B3 yapıyorum. Yani şu an boyahaneyi yapıyorum. Tamam. Şunu seçiyorum. B3 diyorum. Şurayı B3 yapıyorum. Tamam diyorum. Şunu B3 yapıyorum. Uygula. Tamam. Şimdi bu aynı şekilde buna değişiklik yapacağız. Bu da B4 olacak. Uygula diyorum. Tamam diyorum. Şimdi bakalım. Evet. İstediğim oldu. Şimdi aynı uygulamayı yüz emojiler için de yapacağım. Bunun için giriş, şunu seçeceğim. Biçim boyacısı ve şuna tıklayacağım. Şimdi buna ve buna. Şimdi tekrar bir kontrol edelim. Evet. Çalışıyor.
sarı, bir kırmızı, bir yeşil denk getirmeye çalışıyorum. Nihayet denk getirebildim. Aslında el ve yüz emojilerimizi tamamladık, ancak görsel olarak göstermek için küçük bir detay kaldı. O da şu. Şunları seçiyorum. Girişe geliyorum. Ve yazı tipimizi Wingdings yapıyorum. Olmadı çünkü bir hata yaptık. O da şu. Küçük harf yazdık. Küçük harf olunca değişiyor semboller. Bu yüzden bunların hepsini büyük harf yapacağız. Hemen nasıl düzeldiğini görebiliyorsunuz. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet. Çalışmamız tamamlanmıştır. El ve yüz emojileri ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.